Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte bayram kahvaltılarınıza yakışacak sadece 3 bezeden yapabileceğiniz baklava çıtırlığında börek hazırlayacağız. Evet, dilerseniz fazla kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Burada bir çay bardağı oda sıcaklığında sütüm var. Hemen kabımın içine alıyorum. Bir çay bardağı oda sıcaklığında yoğurdum var. Yoğurdumu da sütümün üzerine alıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir çay bardağı su ilave ediyorum. 2 tane yumurta ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Üzüm elma fark etmez bu arada sirkede. Yarım çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Evet, unumu almadan önce malzemelerimi karıştırmak istiyorum. Evet, tamam, yeterli. 5 bardak unum var burada. Hemen böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurmaya başlayacağım. Yine de sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde kullanın. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden unumuzun kalitesinden değişiklik gösterebiliyor un miktarımızda bilginize. Evet, ben unumun hepsini kullanıyorum çünkü hepsini alacak. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım 3-5 dakika. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen böyle kıvamını da göstereyim. Evet, hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur kıvamı olacak. Evet, şimdi hamurumu masamın üzerine alıyorum. 3 eşit beze haline getireceğim. Hemen böyle birazcık nişasta alıyorum hamurumun yapışmaması için. Hemen yan taraftaki servis tabağımın içine alıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde beze haline getireceğim. Evet, tamam, 3. bezemizi de oluşturduk. Hemen böyle nişasta ilave ediyorum ve açmaya başlayacağım. Evet, şimdi bütün bezelerimizi tepsi büyüklüğünde açıp büyütelim. Evet, nişastaya ihtiyaç duymadığınız müddetçe kullanmayın. Evet, tamam, yeterli. Şimdi bolca nişasta ilave edelim ve toplayalım hamurumuzu.
Evet, hemen böyle tekrardan beze haline getiriyorum. Evet, yan taraftaki tepsimin içine alıyorum. Yine aynısı gibi ikinci bezemi de açmaya başlıyorum. Evet, yine aynı büyüklükte hamurumu açıp bitirdim. Şimdi yine bu şekilde bolca nişasta ilave ediyorum. Böyle her tarafına gelecek şekilde dağıtalım ki nişastamız her tarafına eşit bir şekilde dağılsın. Yine hamurumu bu şekilde topluyorum. Yine bu şekilde topluyorum ve beze haline getireceğim. Evet, böyle iyice yapıştıralım ki açılmasın. Evet, şimdi diğer kalan hamurumu da bu şekilde sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, üçüncü bezemi de sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi ilk yapmış olduğum bezemi alıyorum ve tekrardan açacağım. Bu arada bezelerinizin üzerine bir buzluk poşeti yerleştirin ki kurumasın. Evet, şimdi tekrardan tepsimizin genişliğinde açalım, yuvarlak olacak şekilde. Evet, bu aşamada merdanemi kullanmak istedim. Çünkü merdane ile çok kolay açılıyor. Evet, tamam, yeterli. Şimdi tepsimin genişliğinde keseceğim. Evet, hemen böyle aparatımı kullanmak istiyorum. Evet, hemen bu şekilde tepsimin içine alıyorum. Evet, kenardan çıkan parçalarımızı da bu şekilde keselim. Evet, bu şekilde üzerine kattım. Yani kenardan çıkan hamurlarımızı araya vermiyoruz. Evet, hemen ikinci hamurumuzu da açalım aynı büyüklükte ve aynı işlemi uygulayarak. Evet, biraz büyüttükten sonra tekrardan merdanemi aldım ve merdanemle açıyorum. Evet, tamam, yeterli. Evet, yine tepsimizin genişliğinde keselim. Hemen böyle yan tarafa alıyorum.
Yine kenardan çıkan parçalarımızı da bu şekilde keselim. Evet, hemen böyle yan tarafa alıyorum. Şimdi peynirimizi ilave edelim. Burada 400 gram beyaz peynirim var. Ben beyaz peynir kullanmayı tercih ettim. Sizler istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Evet, peynirimizi hamurumuzun her tarafına gelecek şekilde dağıtalım. Evet, tamam, yeterli. Şimdi hemen diğer açmış olduğumuz hamurumuzu da üzerine alalım. Kenardan çıkan parçalarımızı da bu şekilde üzerine ilave edelim. Evet, şimdi son kalan hamurumuzu da aynı şekil açıp sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, üçüncü hamurumu da sizlere gösterdiğim gibi açtım ve kestim. Üçüncü hamurumdan çıkan parçaları da ikinci katımın üzerine ilave ettim, bilginize. Evet, şimdi dilerseniz tekrardan peynirimizden ilave edelim. Evet, kalan peynirimin hepsini ilave ediyorum ve her tarafına gelecek şekilde peynirimi dağıtacağım. Evet, tamam, yeterli. Şimdi üçüncü hamurumuzu da üzerine ilave edelim. Evet, böyle fazlalığını ortaya doğru verelim. Bu şekilde düzleyelim. Evet, tamam. Şimdi dilimleyelim. Ben dilimlerimi bu büyüklükte yapıyorum. Sizler dilerseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Evet, tamam. Şimdi yağımızı ilave edelim. Evet, burada 200 gram eritmiş olduğum margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Hemen burada bir püf noktası vermek istiyorum. Yağımızı sıcaklığıyla böreğimizin üstüne ilave etmeyelim. Çünkü neden derseniz yağımız sıcak olursa hamurumuzu eritecektir ve bir de hamurlaştıracaktır, bilginize. Evet, hemen böyle bir su bardağı da yağ ilave ediyorum. Evet, hemen böyle karıştırıp böreğimin üzerine ilave edeceğim. Evet, her tarafına gelecek şekilde ilave edelim. Evet, tamam. Evet, şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra böreğimi katıp pişireceğim. Hemen bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Böreğimizi 200 derecede pişirmiyoruz. Çünkü neden derseniz 200 derecede çabuk kızarır ve böreğimizin içi hamursu kalır. O yüzden 190 veya 180 derecede pişirelim ki böreğimiz içine çeke çeke pişsin, içi de hamursu kalmasın, bilginize. Evet, böreğim pişti. Daha yeni fırınımdan çıkardım. Benim fırınımda 1 saat 10 dakikada pişti. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi böreğim bir 20 dakika dinlensin. Dinlendikten sonra sizlere iç dokusunu da sunacağım, bilginize.
Evet, böreğimiz 20 dakika dinlendi. Hemen dilerseniz iç dokusuna geçelim. Hemen böyle kenardan almak istiyorum. Yani o kadar güzel bir börek tarifi oldu ki kesinlikle ve kesinlikle bayram bitene kadar kahvaltı sofralarınızdan asla eksik etmeyeceğiniz bir börek tarifi oldu. Hemen böyle bir dilim de ortasından çıkarmak istiyorum. Yani çıtır çıtır baklava tadında bir börek tarifi oldu. Evet, hemen şöyle göstereyim, bakar mısınız? Yani o kadar güzel bir börek tarifi oldu ki kesinlikle lezzetine hayran kalacaksınız. Evet, şimdi bu aşamada konuşmayacağım, çıtırtısını duyun diye arkadaşlar. Yani bakar mısınız? Çıtır çıtır bir börek tarifi oldu. Herkesin lezzetine bayılacağı bir börek tarifi oldu. Evet, hemen böyle iç dokusunu da göstereyim. Bakar mısınız? Yani muhteşem ötesi bir börek tarifi oldu kesinlikle. Bayram kahvaltınıza yapmanızı isteyeceğim bir börek tarifi oldu. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız ücretsiz bir şekilde bana da destek vermiş olursunuz. Sizler de bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden haberdar olursunuz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız kanalımın daha güzel yerlere gelmesine vesile olursunuz. Beni de yine çok mutlu edersiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.